Merhaba, teknokrasi üzerine hazırladığın bu kaynak yığınını, evet, bu analizleri, araştırma özetlerini ele alacağımız incelememize hoş geldin. Görevimiz ne? Birlikte bu materyalleri tarayıp, teknokrasinin özünü, yani cazibesini ve tabii getirdiği soru işaretlerini senin kaynakların ışığında anlamak. Şöyle bir düşün, yönetimde politikacılar yerine en parlak mühendisler, en keskin ekonomistler, yani en bilgili bilim insanları var. İlk bakışta müthiş verimli duruyor, değil mi? Hı hı. Ama senin de gönderdiğin notlarda farklı açılardan ele alınan bir konu bu. Hadi başlayalım. Kelimenin kökeni Yunanca, tekne yani beceri ve kratos, güç. Aynen öyle. Yani en yalın haliyle uzmanların iktidarı. Aynen öyle. Temel fikir bu. Yöneticilerin seçimle değil de belirli bir teknik alandaki derin bilgileri, kanıtlanmış uzmanlıkları nedeniyle atanması. Bu teknokratlar kararlarını popüler görüşlere veya siyasi pazarlıklara göre değil, Hı hı. daha çok verilere ve kendi uzmanlık analizlerine dayandırıyorlar. Hatta kaynaklarından biri onları sadece bilen değil, aynı zamanda sistem kuran kişiler olarak tanımlıyor. Bu bence önemli bir ayrım. Evet, sistem kuran. Peki bu fikir neden bu kadar çekici geliyor? Senin de derlediğin argümanlarda öne çıkan şu var. Savunucuları diyor ki bu uzmanlar siyasi gürültüden, hani o kısa vadeli popülerlik kaygılarından uzak, Evet, karmaşık sorunlara mesela ekonomi, çevre gibi daha rasyonel, daha etkili çözümler bulabilirler. kesinlikle. Yani vaat edilen şey uzun vadeli çıkarlar için gerekirse popüler olmayan ama doğru kararları alabilme yetisi. Verimlilik ve etkinlik yani. Kesinlikle. Ve bu verimlilik arayışı özellikle kriz zamanlarında daha cazip hale geliyor gibi değil mi? Evet, evet doğru. Tarihsel kökenlere baktığımızda iş Platon'un filozof krallarına kadar gidiyor aslında ama modern anlamda 20. yüzyıl başlarında belirginleşiyor bu fikir. Paylaştığın o tarihsel analizlerde de güzel örnekler var. Sovyetler Birliği'nde Politbüro'daki mühendis ağırlığı sıkça anılır mesela. Hı hı. Ya da 1930'lar Amerika'sı, büyük buhran sırasında Howard Scott gibi isimlerin başını çektiği kısa ömürlü de olsa ekonomiyi bilim insanları yönetsin diyen bir hareket olmuş. Yakın tarihten de örnekler var tabii. Özellikle ekonomik krizlerde dediğin gibi. İtalya'da Carlo Ciampi, Yunanistan'da Lucas Papadimos gibi. Evet, evet. Teknokrat başbakanların atanması, senin de işaret ettiğin gibi bu fikrin hala ara sıra da olsa gündeme gelebildiğini gösteriyor. Evet, tam da o kriz anlarında rasyonel çözüm ihtiyacıyla bir anda ortaya çıkıyorlar sanki. Ancak madalyonun diğer yüzü de bir o kadar önemli ve kaynaklarında bu konuda ciddi uyarılar var. Evet, orası önemli. En temel eleştiri, teknokrasinin özünde, doğası gereği demokratik olmadığı. Yani uzmanlar teknik olarak en iyi kararı veriyor olabilirler ama Ama bu karar halkın iradesiyle veya temel haklarla çelişirse ne olacak? Hesap verebilirlik nasıl sağlanacak? Bunlar çok kritik sorular. kesinlikle. Uzmanlar en iyisini bilir varsayımı demokrasiyle doğrudan bir gerilim yaratıyor. Bu da o analizlerden birinde bahsedilen halka hesap vermeyen, kendi gündemi olan bir uzmanlar zümresi. Yani derin devlet algısı. Aynen o algıyı tetikleyebiliyor. Kesinlikle. Ve bir başka önemli nokta da şu. Teknik bilgi ve veriye dayalı kararlar işin insani boyutunu, etik değerleri veya o beklenmedik toplumsal sonuçları göz ardı edebilir mi? Senin kaynaklarından birinin sorduğu o can alıcı soru gibi. Rasyonellik, adaletin yerini tutabilir mi? Çok doğru bir soru. Yani toplumu bir denklem gibi optimize etmeye çalışmakla onu tüm karmaşıklığıyla anlamak aynı şey değil. Üstelik uzmanların da kendi dar bakış açıları veya temsil ettikleri grupların çıkarları olabileceği gerçeğini unutmamak lazım. Ve günümüzde özellikle bu dijital çağda teknokrasi fikri çok daha farklı, belki daha sinsi bir biçimde karşımıza çıkıyor sanki. Yapay zeka, büyük veri, algoritmalar. Hı hı. Senin de üzerinde durduğun gibi artık teknokratlar sadece mühendisler veya ekonomistler değil, veri bilimciler, sistem analistleri, yani algoritmaları yazanlar, veriyi yorumlayanlar. Evet. Karar alma süreçlerinin perde arkasındaki yeni görünmez mimarlar haline geliyorlar. Bu durum hesap verebilirlik meselesini daha da karmaşıklaştırıyor gibi, ne dersin? Tam olarak öyle.
Bu yeni uzmanlar potansiyel olarak demokratik denetim mekanizmalarının daha da uzağında kalabiliyorlar. Bu da teknokrasinin hem potansiyel faydalarını hem de risklerini yepyeni bir boyuta taşıyor. Bir de şeyi netleştirmek gerek, bazı kaynaklarında da bu ayrıma değinilmiş, teknokrasi sıkça meritokrasi ile karıştırılıyor. Evet, o önemli bir nokta. Meritokrasi daha çok genel yetenek ve başarıya, yani liyakate dayalı bir sistemken, teknokrasi çok daha dar bir alana, belirli bir teknik uzmanlığa odaklanıyor. Birbiriyle ilişkili olsalar da tam olarak aynı şey değiller. O halde toparlayalım. Senin derlediğin kaynaklardan çıkan resim şu: teknokrasi en temelde yönetimi uzmanlığa devretme fikri. Bir tarafta verimlilik, rasyonellik, uzun vadeli planlama gibi ciddi potansiyel artıları var. Diğer tarafta ise demokrasiyle çatışma, hesap verebilirlik açmazı, halk iradesinin yok sayılması ve kararların insani, etik boyutunun göz ardı edilmesi gibi devasa soru işaretleri mevcut. Evet. Gerçekten de hem bir ütopya hem de bir distopya potansiyeli taşıyor gibi duruyor. Kesinlikle. Bu incelemeyi bitirirken belki üzerinde düşünmen için şu soruyu bırakabiliriz. Eğer bilgi güçse ve biz bu gücü karar alma yetkisiyle birlikte uzmanlara devredersek, bu uzmanların kendi uzmanlık alanlarının getirdiği o kaçınılmaz kör noktaları, sınırlılıkları veya farkında bile olmadıkları önyargılarını fark etmelerini ve bunların üzerine çıkmalarını kim veya ne garanti edecek? Ve daha da önemlisi, farklı uzmanlık alanlarının önerileri birbiriyle çeliştiğinde son sözü kim söyleyecek?